Tarihi dokusu, gotik mimarisi ve masalsı atmosferiyle Avrupa'nın kalbinde büyüleyici bir şehir. Vltava Nehri boyunca uzanan bu Orta Avrupa incisi, yüzyıllar boyunca sanatçılara, yazarlara ve gezginlere ilham kaynağı oldu. Eski meydanlardan gizli sokaklara, Kafka'nın izinden klasik müzik salonlarına uzanan bu yolculukta sizi zamana karşı bir yolculuğa çıkarıyorum. Hazırsanız birlikte Prag'ı keşfetmeye başlıyoruz. Prag'ın kalbi olan eski kent meydanı, 10. yüzyıldan beri şehrin sosyal merkezi olmuş. Renkli tarihi binalarla çevrili bu alanda turistlerin ilgisini en çok çeken yapı ise astronomik saat. 1410'da yapılmış bu saat, hem zamanı, hem burçları, hem de güneşin ve ayın konumunu gösteriyor. Her saat başı içinden çıkan figürlerle kısa bir gösteri sunuyor. Şehirdeki ilk tarihi etkiyi burada, bu meydanda hissediyorsunuz. Belediye kütüphanesinin girişinde yer alan İdiom adlı sanat eseri, yüzlerce kitabın üst üste dizilmesiyle oluşturulmuş devasa bir kule. Ortasındaki aynalar sayesinde hem yukarıya hem aşağıya baktığınızda kitaplar sonsuzmuş gibi görünüyor. Oldukça etkileyici ve düşündürücü bir kurgu. Kitapların bilgiye açılan sonsuz kapılar olduğunu hatırlatıyor adeta. Modern edebiyatın en gizemli isimlerinden biri olan Franz Kafka, Prag'da doğmuş ve büyümüş. Şehir merkezinde yer alan Döner Kafka heykeli 42 metal katmandan oluşuyor ve sürekli hareket ediyor. Yazarın karmaşık ruh halini yansıtan bu heykel, şehrin modern sanatla kurduğu bağı da gösteriyor. Franz Kafka Müzesi, yalnızca Kafka'nın hayatını değil, aynı zamanda onun karanlık ve çarpıcı edebi dünyasını da keşfetme fırsatı sunuyor. 2005 yılında açılan bu müze, Kafka'nın kişisel mektupları, günlükleri, el yazmaları ve fotoğrafları gibi birçok özgün belgeyi barındırıyor. Müzede dolaşırken loş ışıklar, yankılanan sesler ve sürekli oynayan video sayesinde Kafka'nın zihin dünyasına adım atmış gibi hissediyorsunuz.
Müzenin girişinde ise David Cerny'nin ikonik heykeli sizi karşılıyor. Karşılıklı duran ve hareketli mekanizmayla idrar yapan iki adam heykeli. Üstelik bu figürler Çek Cumhuriyeti şeklinde bir havuzun içine idrar yapıyor. Tam anlamıyla absürt bir sanat eseri. Tıpkı Kafka'nın edebiyatı gibi düşündürücü ve alışılmışın dışında. Narodni Müzesi, Çekya'nın en köklü kültürel kurumlarından. Doğa tarihi, müzik, arkeoloji ve sanat koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. Binanın içi kadar dış cephesi de mimari bir şaheser. Aynalı şapel, Clementinium içerisinde bulunan, barok tarzda süslenmiş özel bir konser salonu. İç mekanda yer alan aynalar hem sesi hem ışığı büyüleyici bir şekilde yansıtıyor. Charles Köprüsü'nün sonunda biraz yokuş tırmandığınızda Prag Kalesi'ne ulaşıyorsunuz. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en büyük antik kalesi burası. İçinde St. Vitus Katedrali, eski Kraliyet Sarayı ve Altın Yol gibi birçok tarihi bölge yer alıyor. Kalenin avlusundan şehri izlemek ise seyahatin en güzel manzaralarından birini sunuyor.
Prag'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de Charles Köprüsü. 1357 yılında Kral 4. Charles tarafından yaptırılmış olan bu taş köprü, Vltava Nehri'nin iki yakasını birleştiriyor. Üzerinde 30'dan fazla Aziz heykeli bulunuyor. Sabah erken saatlerde oldukça sakinken, öğleden sonra müzisyenler ve ressamlarla dolup taşıyor. Köprüden yürüyerek karşıya geçtiğinizde hem şehrin tarihi hem de sanatsal dokusu size eşlik ediyor. Prag'ın kalbinde, Vltava Nehri kıyısında yer alan Slavia Kafe, sadece bir kafe değil, sanat ve edebiyatla yoğrulmuş bir tarih sahnesi. 1884'te kapılarını açan bu ikonik mekan, yıllar boyunca yazarların, şairlerin ve düşünürlerin buluşma noktası olmuş. İçeri adımınızı attığınız anda sizi saran nostaljik atmosfer, klasik Avrupa kafesi ruhunu yaşatıyor. Pirinç detaylı ahşap mobilyalar, büyük aynalar, duvardaki tablolar ve karşı pencereden süzülen nehir manzarası. Hepsi sizi zamanda geriye götürüyor. Burası Franz Kafka'nın da sık sık uğradığı yerlerden biri. Ama bizim için çok daha özel bir isim de bu masalarda oturmuş. Nazım Hikmet. Sürgün yıllarında yolu Prag'a düştüğünde Slavia Kafe onun için hem bir sığınak hem de ilham kaynağı olmuş. Belki de özgürlüğü en çok burada düşlemişti. Wenceslas Meydanı'na yakın, Prag'ın teknolojik ve yaratıcı yüzünü temsil eden bir yemek molası. Tren konseptli restoran. Masa servisini minyatür trenlerle yapan bir model tren restoranı. Her masada raylar, üzerlerinde lokomotifle gelen siparişler bulunuyor. Toplamda yaklaşık 900 metre uzunluğunda ray ağı, köprüler ve minyatür kalelerle dolu bir ortam. Menüde burgerlar, stikler, salatalar ve geleneksel Çek yemekleri bulunuyor. Ayrıca çocuklar için özel set menüler hazırlanmış. Ortam, çocuklar, tren meraklıları ve aileler için oldukça cazip. Eğer Prag'da hem eğlenceli hem de sıra dışı bir yemek deneyimi yaşamak istiyorsanız, rezervasyonu bir öğle ya da akşam için Ütopya kesinlikle algıda kalıcı bir durak. Bu çarpıcı eser, Çek sanatçı David Czerny'nin imzasını taşıyor. Adı, ters hatlı Aziz Wenceslas heykeli.
Prag'ın tarihi Lucerna pasajı içinde tavandan sarkıtılmış şekilde sergileniyor. Aslında bu heykel şehrin en önemli simgelerinden biri olan Venceslas Meydanı'ndaki geleneksel Aziz Venceslas heykeline bir gönderme. Ancak bu versiyonunda işler biraz tersine dönmüş. Kelimenin tam anlamıyla kahraman kral, ölü ve baş aşağı duran bir atın üstünde gururla oturuyor. Peki bu ne anlama geliyor? David Czerny, Çek siyasetini, liderlerini ve toplumsal yapıyı hicvetmesiyle bilinen provokatif bir sanatçı. Bu heykelde özellikle siyasi otoritenin sorgulanması ve milliyetçiliğin eleştirisi olarak yorumlanıyor. Prag sokaklarında yürürken yukarı bakmayı unutursanız belki de en ilginç detayları kaçırırsınız. Mesela bir adamın tek eliyle binanın kenarına tutunarak sarktığını gördünüz mü? Çek sanatçı David Czerny'nin başka bir sıra dışı eseri. Bu bronz heykel dünyaca ünlü psikanalist Sigmund Freud'u tasvir ediyor. Prag'da zamanda yolculuk yapmak ister misiniz? Şehrin kalbinde düzenlenen bu özel ortaçağ gecesi tam da bunun için tasarlanmış. Taş duvarlı, mum ışığıyla aydınlatılmış tarihi bir han atmosferinde yüzlerce yıl öncesinin havası solunuyor. Garsonlar dönemin kıyafetleriyle servis yapıyor. Ortamda ne modern bir müzik ne de teknoloji var. Menü ise tamamen geleneksel. Et ağırlıklı tabaklar, ev yapımı ekmekler ve devasa tahta bardaklarda servis edilen yiyecekler. Etkileyici olan sadece yemek değil elbette. Sahne şovları, jonglörler, ateş gösterileri ve kılıç dövüşleri gecenin her anını büyülü kılıyor. Hem göz hem damak için unutulmaz bir deneyim. Prag'da orta çağa geri dönmek mümkün. Prag seyahatimiz boyunca konakladığımız yer Grandium Palace. Şehir merkezinde yer alıyor ve listemizdeki pek çok yere yürüyerek kolayca ulaşmamıza olanak sağladı. Otelin hem iç hem de dış tasarımı oldukça sade ve temiz. Odalar konforlu, modern detaylarla donatılmış. Personel güler yüzlü ve yardımcı. Sabah kahvaltısı ise şehirdeki yoğun geziler öncesi enerjimizi toplamak için oldukça yeterliydi. Prag'da konaklama planı yapanlara tavsiyem, eğer şehirde çok zaman geçirmek, çoğu yeri yürüyerek keşfetmek istiyorsanız mutlaka merkezi konumda bir otel seçin.
Prag turumun en ilginç duraklarından biri de eski kentin biraz dışında kalan bir teknoloji mağazası. Alza CZ. Şehir merkezine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta. Alza, Orta Avrupa'nın en büyük elektronik zincirlerinden biri. Ürün çeşitliliği oldukça geniş. Telefonlar, bilgisayarlar, kamera aksesuarları, oyun konsolları ve daha fazlası. Fiyatları merak ediyorsanız Alza'nın internet sitesi üzerinden anlık olarak kontrol edebilirsiniz. Alza'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise ürün teslim sistemi. Alışverişinizi yaptıktan sonra ürününüz doğrudan mağazanın deposundan hazırlanıyor ve dev bir van sistemiyle teslim noktalarına ulaştırılıyor. Sipariş numaranız ekranda göründüğünde ürünü otomatik sistemden almanız yeterli. Üstelik Alza'da tax free hizmeti de mevcut. Yani yurt dışından gelen ziyaretçiler vergisiz alışveriş avantajlarından faydalanabiliyor. Prag'da alışveriş yaptıktan sonra vergi iadesi almak isteyenler için birkaç adım. Şehir merkezindeki Van Graf mağazasında Global Blue firmasının tax free danışma masası bulunuyor. En güzel tarafı da buradaki görevlinin Türkçe biliyor olması. Bu sayede süreci adım adım anlayabiliyor ve aklınızdaki tüm soruları kolayca sorabiliyorsunuz. Vergi iadesi işlemleri sırasında kart bilgileriniz kontrol ediliyor ve sistemde onaylanıyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra sıra havaalanı adımına geliyor. Havaalanında alışveriş fişlerinizi ve pasaportunuzu birlikte tax free kioskundaki makineye okutmanız gerekiyor. Makine size bir çıktı veriyor. Bu çıktının üzerinde bir takip numarası yer alıyor. Tüm belgeleri ve alışveriş fişlerinizi bu çıktıyla birlikte tek bir zarfa koyuyorsunuz. Son adım ise bu zarfı Global Blue'nun kutusuna atmak. Bu işlemi doğru yaptıysanız iadeniz kartınıza genellikle birkaç hafta içinde yansıtılıyor. John Lennon'un anısına yapılan bu duvar 1980'lerden bu yana özgürlük ve barış mesajlarıyla boyanıyor. Komünist dönemde bile gençler bu duvara yazılar yazarak protesto etmiş. Bugün hala canlı renklerle sürekli değişen bir sanat alanı. Prag'ın en dar sokağı, Binarna Çertovka. Sadece 50 santimetre genişliğinde. Geçiş sırasında trafik lambaları kullanılıyor. Çünkü aynı anda 2 kişi geçemiyor. Burası küçük bir restoran geçidi olsa da turistlerin ilgisini çeken eğlenceli bir deneyim sunuyor. Modern mimarinin Prag'daki en ilginç temsilcisi, dans eden ev. 1996'da tamamlanan bu yapı, ünlü dansçılar Fred ve Gingers'ı temsil ediyor. Vltava Nehri kıyısında yer alan bu kıvrımlı yapı, şehrin klasik mimarisiyle tezat oluşturuyor.
ama aynı zamanda onu tamamlıyor. Seyahatin son gününde Vltava Nehri'nde yemekli bir tekne turuna katıldık. Yaklaşık 2 saat süren bu turda hem lezzetli yemekler sunuluyor hem de şehrin farklı manzaraları görülüyor. Çarşı Köprüsü'nün altından geçerken Prag Kalesi'ne doğru uzanan manzara gerçekten unutulmazdı. Sessizce akan nehir, müzik ve tarihi dokular. Prag'la vedalaşmanın en güzel yolu buydu. Bu videoda Prag seyahatimizde öne çıkan durakları ve deneyimlerimizi sizlerle paylaştım. Özellikle bu güzel şehre ilk kez gidecekler için faydalı olmasını umuyorum. Seyahat boyunca katıldığımız bazı etkinliklerin ve rezervasyon yaptığımız yerlerin bağlantılarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer Prag planlaması yapıyorsanız ve aklınıza takılan bir konu olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Tüm sorularınızı elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Yeni rotalarda ve yeni deneyimlerde yeniden görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli.